Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size baharlık bluzumun yapımını anlatacağım. Şöyle ilk önce örneğini yakından göstermek istiyorum. Şu şekilde file bir örnek. Ben bununla bluz yaptım ama siz ister hırka, ister daha uzun, boyu ve kolları daha uzun bir kazak yapabilirsiniz. Ben baharlık bir bluz yapmak istedim. Böyle gömleklerle, croplarla kombinleyebileceğim baharlık tiril tiril bir bluz oldu. Sosyal medya hesabımda bunu nasıl kombinlediğimi fotoğraflarını paylaştım. Çünkü şu an biraz koyu renk olduğu için net gözükmüyor videomda ama örneğini şöyle gösterebilirim. İnci gibi bir örnek oluyor. Ben filoş lase bir iple ördüm. İstediğiniz tarzda yazlık iplerle örebilirsiniz. Boyunu 46 santim yaptım. Şöyle hiç lastik falan çalışmadım. Çok kolay 4 parçadan salaş, böyle oraya buraya sarkan, böyle genç kızlarımızın çok severek kullanabileceği bir bluz olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde yakasını da kayık yaka gibi bıraktım. Daha geniş, daha büyük, daha salaş da yapabilirsiniz. Ben tamamen kendi üzerime göre ölçerek yaptım. Small medium arası bedenlerde olacaktır benim verdiğim ölçüler ama ipe göre ölçülerinizi değiştirmeniz gerekebilir tabii ki. Eni 46 santim, boyunu 42 santim ördüm. Şöyle 25-26 santim kadar da kısacık, şöyle bakın, bir karıştan biraz daha uzun, şöyle bir karış 4 parmak diyebilirim. Kol yaptım. Böyle dirseklerimin biraz altında bitirdim kolları. İsterseniz boynu kısa, kollarını uzun kollu da yapabilirsiniz. Bu şekilde bütün detaylarını anlattım. Zaten çok fazla detayı olan, yoran bir bluz değil. Örneği de beni takip ederek dediğim sıralarda dediğim işlemleri yaparak kolaylıkla ilerletebileceğinizi düşünüyorum. Çok hızlı akan bir örnek çünkü. Şu şekilde dilerseniz bluzumun yapım aşamasına geçebiliriz. Evet, şimdi ben kazağımın, file bluzumun yapımında şu şekilde sarma bir ip kullandım. Bu böyle kocamandı. Şöyle göstereyim. Lase ip diye geçiyor ve kendinden pırıltılı bir lase. Şu şekilde. Böyle yassı ipler olur ya, o şekilde kendinden pırıltılı yassı bir ip. Bunu koton iplerle de, bu şekilde farklı laselerle de veya yazlık İtalyan merserize tarzı iplerle de örebilirsiniz. İstediğiniz yazlık bir iple bu bluzumuzu yapabiliriz yani. Şiş ile ördüm bluzumuzu. Şimdi ilmek atarken dördül katları şeklinde atmaya dikkat ediyoruz. Tek püf noktası bu. Ben ilmek sayısı vermiyorum. Yani ben bluzumun orijinalinde 84 ilmek attım ama bu small bedene uygun. Siz medium, large veya small'sunuzdur da daha salaş, daha geniş istersiniz. Santim vererek söyleyeceğim. Siz ilmek atarak santim hesaplaması yapabilirsiniz. Ben ilk önce şöyle küçük bir parça örüyorum. Şimdi dördün katları şeklinde ilmeğimizi atalım. Önce işaret parmağıma, daha sonra da baş parmağımın üzerinden geçirip şu şekilde ilmeklerimi atıyorum ben. İlmek atma yönteminiz farklı olabilir. Bunun hiçbir önemi yok. Ben sadece başlangıçtan itibaren göstermek istediğim için başlangıcını da gösteriyorum. Bu şekilde dördün katları şeklinde ilmeğimizi atıyoruz. Şu baş parmağımızın altındaki ipi ilmeğimize yetecek uzunlukta bırakıyoruz. Şöyle dördün katları olacak şekilde ilmeklerimizi atalım. Evet, şimdi ben 24 ilmeğimi attım. Şurası benim ön yüzümdü. İlmeklerimi attım, örgümü döndürdüm. Şimdi bir sıra haroşa öreceğim örneğimiz için. Ben boynumda ördüğüm için biraz videoda anlatması zor oluyor ama bir sıra haroşa öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Normal haroşomu örüyorum bir sıra boyunca. Şu şekilde sıra sonuna kadar haroşa yapalım. Sizin de ilmeğiniz kaç ilmekten oluşuyorsa, ama şöyle küçük bir parça örerek ilmek hesaplamasını bence bir dinleyin. Ondan sonra ilmek hesaplaması gerçekten çok kolay olacak. Ben parçamı ördüğümde nasıl hesapladığımı, ilmeklerimi anlatacağım size ve ben bunu bütün örgülerimde kullanıyorum. Sadece bu örnek için geçerli değil bu. Bütün örgülerinizde, düz örgülerinizde de, örnekli örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar haroşomuzu örelim.
Evet, şimdi bir sıra haroşomu ördüm arka yüzde. Şimdi yine ön yüzümdeyim. Şimdi bu sırada örneğimizin kurulumuna başlayacağız. Şimdi örneğin ön yüzü hep aynı, arka yüzü de hep aynı gidecek. Önde ve arkada farklı öreceğiz ama hep aynı şeyi öreceğiz. Hep önler aynı şekilde, arkalar aynı şekilde olacak. Şimdi önü de arkayı da göstereceğim size. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıra başını hep örmeden alıyorum. İpimi arkaya attım. Birinci ilmeği, şuradaki ilmeğimi örecekmiş gibi düz alıp örmüyorum. Daha sonra arkasındaki birinci ilmeği örüyorum ve şu örmediğim ilmeği üzerinden geçiriyorum. Şimdi 2 tane doluyorum 2 kere. Birinci ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi 2 tane yapacağız. Arkasındaki 2 ilmeği şu şekilde arkadan alıp düz örüyorum. Örmediğim ilmeği üzerinden geçirdim ve 2 tane doluyorum. Sadece sıra başında ve sıra sonunda 1 tane eksilteceğiz. Ortalarda 2 tane eksilteceğiz. 2 kere doladım. Düz örecekmiş şeklinde alıyorum. Şu şekilde direkt diğer şişime almıyorum. Düz örecekmiş gibi alıyorum. Daha sonraki 2 taneyi arkadan örüyoruz. Aldığımız ilmeği üzerinden geçirdik. 2 ilmeği kestik. Şimdi onun yerine 2 tane doluyoruz. Yine sıradakini düz örecekmiş gibi alıp sonraki 2 taneyi birlikte arkadan örüyorum. Üstünden geçiriyorum. 2 kere doluyorum. Örme yönünde örmeden alıp sonraki 2 tanesini örüyorum. Örmediğim ipi üstünden geçirdim. Sonra 2 tane doladım. Tekrar örme yönünde aldım. Sonraki 2 tanesini örüyorum. Üstünden geçirip eksilttim. 2 kere doladım. İpim doladığımda hep arkada kalıyor. Örme yönünde alıyorum. İkisini ördüm. Üstünden atlatıyorum. 2 kere doluyorum. Şimdi bakın sıra sonunda hep 3 ilmeğimiz kalacak. Sıra başında ve sıra sonunda hep 3 ilmeği kullanacağız. Şimdi yine örmeden aldım. Bakın sonra 2 tane örüyordum. Sıra sonunda ve sıra başında 1 tane arkadan örüyorum. Üstünden geçiriyorum. Son ilmeğimde kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi örgümü döndürdüm. Ön sırayı hep bu şekilde öreceğiz. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine örmeden aldım. Şu bir tane olanı haroşo örüyorum. Bu dolamaların geldiğimizde birincisini arkadan düz örüyorum. Birincisini önden haroşo. Bu tek ilmeği yine haroşo örüyorum. Dolamaya geldiğimde arkadan düz örüyorum. Önden haroşo örüyorum. Tek ilmeği haroşo örüyorum. Bu dolamanın ilkini arkadan düz örüyorum. İkincisini haroşo örüyorum. Sadece dolamaların ilkini düz öreceğiz. Diğer ikisi haroşo. Tek ilmek haroşo. Dolamanın ilkini düz örüyorum. İkincisini haroşo. Tek ilmeği yine haroşo. Dolamanın ilkini düz örüyorum. İkincisini haroşo örüyorum. Bu şekilde arka yüzde hep böyle gidecek. Şimdi ön yüzü bir kere daha göstereceğim ve biraz örnek de belirginleşmeye başlayacak. Örnek belirginleştiğinde de zaten örgü yarım kaldığında son 2 ilmeğimi birini haroşo, bitirdiğim ilmeği de düz olarak bitiriyorum. Örnek belirginleştiğinde, atıyorum örgüyü yarım bırakıp gitseniz de şuradaki ilmeklerden nerede kaldığınızı, dolama yapıp yapmayacağınızı anlayacaksınız. Evet, bakın yavaştan ajurlarımız, deliklerimiz oluşmaya başladı. Şimdi buralar yol yol bu şekilde gidecekler. Şimdi ikinci ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya atıyorum. Birinciyi örecekmiş gibi alıp diğer şişime. Burada bakın 2 dolama var ya. Bu 2 dolamanın birini örüyorum.
İlk başlangıçta bir tane örüp üzerinden atlatıyoruz ve 2 tane doluyoruz. Bakın şimdi yapacağımız işlemlerde böyle üçlü kalması lazım. Ortadaki direkler, yollar hep ortada kalması lazım. Dolamamı yaptım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Sonra 2 tanesini örüyorum. Örmediğimi üstünden geçirdim. Bakın bu yol düz olarak devam etti. Tekrar doluyoruz. İlkini örmeden aldık. 2 tanesini arkadan ördüm. Örmediğim ilmeği üzerinden eksilttim. 2 tane doladım. Örmeden aldım. İkisini arkadan ördük. Üzerinden eksilttim ve 2 tane doluyorum. Örmeden aldım. İkisini birlikte örüyorum. Üzerinden eksilttim. Doladım. Sıra sonuna kadar ön yüz hep bu şekilde. Sadece dediğim gibi sıra başında ve sıra sonunda dolamadan sonra, çok pardon kameraya çarptım. Dolamadan sonra tek örüyoruz aldığımızı. Bunu unutmadığımızda örneğimiz bozulmuyor. Üzerinden atlatıyorum. 2 tane doluyorum ve bakın son 3 ilmeğim kaldı. Birincisini aldım. Arkadan örüyorum. Tek örüyorum bu sefer sıra sonunda. Üzerinden atlattım ve sonuncuyu tek örüyorum. Şimdi arka yüzü de gösteriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekli ilmekler her zaman haroşo. Doladığım ilk ilmek düz, ikincisi haroşo. Tekli ilmek haroşo. Doladığım ilk ilmek düz, ikincisi haroşo. Doladığım ilk ilmeği arkadan düz örüyorum. İkincisini haroşo örüyorum. Tekli ilmeğimi haroşo örüyorum. Bu şekilde arka yüzü de hep aynı ilerletiyoruz. Sıra sonuna kadar böyle örelim. Sadece doladığımız ilk ilmeği düz örüyoruz. Diğer ilmekleri haroşo örüyoruz. Dolamalardaki ilk ilmekleri, sıra sonundaki ilmeğimi de düz örüp bitiriyorum. Evet bakın yavaşça örgümüz oluşmaya başladı. Şu şekilde gösterebilirim. Şimdi bu şekilde şöyle biraz 10 santim kadar örüyoruz modelimizi. 24 ilmek 10 santim kadar örelim. Evet şimdi ben şu küçük parça üzerinden ilmekleri nasıl hesapladığımı göstereceğim. Bunu ama biraz daha fazla örelim net ölçüyü vermesi için. Çünkü bakın bu şu an daha burada sert ama ördüğümüzde döküm döküm duruyor. Biraz şöyle 10 santim kadar ördüğümüzde artık ölçü alabiliriz. Ben bunun 10 santim olduğunu farz ediyorum. Şu şekilde düz koyduğumda hiç gerdirmeden mezurayı bir uçtan bir uca tutuyorum. Mesela burada 11 santim benim örgüm. Atıyorum ki. Burada küçük bir matematik yapacağız. 24 ilmek atmıştım. 24 ilmeğim 11 santim ise ben bluzumun 50 santim olmasını istiyorum. 50 santim kaç ilmek atmalıyım diye bir içler dışlar çarpımı yapıyorum. 50 çarpı 24 yapıyorum. 1200. 1200 bölü 11 yapıyorum. 109. Ama bana ne lazımdı? 4'ün katları lazımdı. 109'u 4'e bölüyorum. 27,5 yapıyor. O zaman diyorum ki 108 4'e böldüğümde 27 yapar. 108 ilmek benim için yeterlidir. Bu bir ilmek çok bir şey kaybettirmez bize. Veya 109'u bir üst 4'ün katlarına da yuvarlayabilirsiniz. Ve 108 ilmek atıp bluzumu örmeye başladığımda direkt 50 santim ölçüsü hani olacak mı? Bir karış örelim olmayacak mı? Şeklinde ölçü ayarlamamıza gerek kalmıyor. Şimdi şöyle şuradan örgümü alayım. Ben bluzumu aslında ördüm. Size de örneğin başlangıcını gösterdim. Şu şekilde bakın dediğim gibi örüldüğümde döküm döküm oluyor. Bu ütü yediğinde de oldukça güzel olacak. Şu şekilde gösterebilirim. Örneği ön şekilde aynı, arka şekilde aynı örüyoruz. Benimki bu bluzum small beden için 84 ilmek ama ütü yapıldığında şöyle oldukça genişliyor. O yüzden bana yeterli geldi. Boyunu da
boy ölçüsünü ölçmemiştim. Kendi üzerime ölçerek prova yapmıştım. Şuradan ölçelim boyumuzu. Boyu da 43 santim. Crop tarzında file bir bluz istiyorum. İçine şöyle ipli body'lerle giyebileceğimiz bir crop istiyorum. Şimdi bunu böyle dümdüz ön arka örüyoruz. Ben 84 ilmek attım. Siz isterseniz 108 veya 4'ün herhangi bir katı ilmek atarak örebilirsiniz. Bunu istediğimiz boya gelene kadar dümdüz örüyoruz. Sadece şurada bir omuz kapatıp yaka kesmem var ve hiç eksiltme yapmadan kesiyorum yakamı. Kayık yaka tarzında bir şey istiyorum. Hemen bunu yapıp önü ve arkayı tamamlayıp yaka kesmeyi göstereceğim sizlere. Ben ön parçamı bitirdim. Şimdi arka parçamı bitirmek üzereyim. Onun yakasını keserken sizlere göstereceğim. Siz de ön ve arkayı bu arada örebilirsiniz. Evet, şimdi bluzumu dediğim gibi dikdörtgen, hiç eksiltme arttırma yapmadan ördük. Şimdi yakasına geldik. Artık ben yaka oyuntusu kesmeyeceğim. Yani yakadan sonra daha fazla örmeyeceğiz. O yüzden bluzun boyunu istediğiniz kadar olduğunda, bluzun boyu istediğiniz boya geldiğinde o zaman bu yaka ayrımını yapın. Çünkü bir sıra örüp yakayı da bitireceğiz. Şimdi ilk başlangıçta yakamı ayırdım. Şöyle bluzumu açtırdım. Ütülenmiş haliyle nasıl olacak diye üzerime prova ettim. Ve ben iki köprücük kemiğimin oralarda bitmesini istiyorum yakamın. Böyle hafif bir kayık yaka formunda olmasını istiyorum. Bir yaka oyuntusu yuvarlak yaka ya da V yaka olmayacak yani. O yüzden iki taraftan, sağdan ve soldan eşit sayıda ilmek bıraktım. Ben 26 bıraktım ilmeklerimi sağda ve solda. Ama siz isterseniz 30 veya 22 sizin ilmek sayınıza göre üzerinize prova ederek yapmanız her zaman kendi beden ölçünüze daha uygun olan olacaktır. Şimdi ilk ilmek belirleyiciye gelene kadar şu şekilde örüyoruz. 26. kısma gelene kadar burada örneğimize aynen örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Birinciyi örmeden alıyoruz. İkinciyi ördük. Birinciyi üstünden geçirdik ve 2 kere doluyoruz. Daha sonra 2 ilmeği ördük. Birinciyi üstünden geçirdik ve 2 kere doladık. Bu şekilde ilmek belirleyicimize gelene kadar örelim. Evet, şimdi sıra sonuna geldim ilmek belirleyicime kadar. Bunu aldım. Burada bir tane kaldı. Bakın 26'ya denk gelmesi için zaten sıra sonunda bir tanemiz kalıyordu. Şimdi bunu da kestiğimde bu tarafta şişimde 26 ilmek oldu. Şimdi bu ilmek belirleyici buraya alıyorum. Buradan sonrası benim yaka boşluğum olacak. Ve bu yaka boşluğumda ilmeklerimi bitirerek örüyorum. Birinciyi ördüm. İkinciyi de düz ördüm ve üzerinden atlattım. Tekrar örüyorum ve üzerinden atlatıyorum. Bu diğer ilmek belirleyicime gelene kadar bu sırayı düz bir şekilde örerek ilmeklerimi kesiyoruz. Şuraya gelene kadar burası bizim yaka boşluğumuz oluyor. Bu şekilde düz örerek ilmeklerimizi üstünden atlatarak bakın kapatıyoruz. Diğer ilmek belirleyiciye gelene kadar aynı işlemi yapalım. Şimdi burada bakın ilmek belirleyicime kadar geldim sıra sonuna. Şimdi şurada ilmek belirleyicimden sonra kalmadı artık ama burada bu ilmek belirleyicimi çıkarıyorum. Burada şişimde bir tane kaldı ya, bunu da bir tane düz örüp eksiltiyorum ki bu tarafta da 26 ilmek olsun diye. Burada kalan bir tane ile birlikte bu 27 oluyor. O olmaması için bunu eksiltiyorum. Şimdi buradan sonra örneğimi devam ettireceğim. Bunu örüyorum. 2 kere doluyorum. Bu düzden bir öncekini yapıyorduk. Bunu boş alıyoruz. Bunu örüp üzerinden atlatıyorum.
ve 2 kere doluyorum. Şimdi buradan sonra örneğimiz aynı. Bakın başında örneğin bozulmamasına dikkat edin. Örneğin nasıl devam ettiğini. Eğer 1-2 ilmek önde boş kalıyorsa onları normal düz örerek atın. İlmek sayısının eşit olması için zaten son sıra olacak. Orası dikişe gelecek. O yüzden orada bir şey fark etmeyecek. Şu şekilde buradan ilmeğimizi geçirip yine doluyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Tekrar doluyorum. Bir boşaldım. İkisini eksilttim. Tekrar doladım. Üstünden atladım. Tekrar doluyorum. Bakın son 3 tane kaldı. Sonda 1 tane örüyorduk. 2 tane eksiltmiyorduk. En sonuncuyu düz örüyoruz. Evet, şimdi şöyle göstereyim anlaşılması için. Şurada bakın yakamızı kestik. Sağda ve sol omuzda 26 tane ilmeklerimiz kaldı. Şimdi ipim bu tarafta olduğu için ilk önce bu omuzumu, daha sonra da diğer omuzuma ipimi bağlayarak o omuzumu kapatıp bitiriyorum. Şimdi dönüş sırasında da omuzları bitiriyoruz. Birinciyi boşaldım. Aynı örneğimin gerektirdiği gibi örüp ilmeklerimi kapatıyorum. Bunu düz örüyorduk. Örüp üstünden atlattım. Şuradaki ilmeğimi kaçırmamak için tuttum. Onu da haraşo örüyordum. Örüp üstünden atlattım. Örneğin gerektirdiği gibi diğer sıralarda ördüğümüz gibi arka yüze nasıl örüyorsak o şekilde örüp ilmeklerimizi kapatıyoruz. Bu sağ omzumuzu bitirelim. Bakın bu şekilde omuzları bitiriyoruz. Bu sağı kapatalım. Daha sonra da bu tarafa şuradan ilk ilmeğe ipimi bağlayıp onun da ilmeklerini kapatıp iki parçayı birbirine birleştirebiliriz. Evet, şimdi ön parçam ve arka parçamı bitirdim ve birbirine karşılıklı serdim. Bakın şuralar benim omzum, şuradaki boşlukta benim yaka boşluğum, şurası da karşı omuz, şurası yaka boşluğumuz. Şimdi bu iki omuzları ilmek ilmeğe birbirine karşılıklı olarak dikeceğiz. Şöyle göstereyim ben. Şöyle serelim, net olsun. Evet. Şimdi burada bir tarafta ben ipimi uzun bırakmıştım ama sorun değil. Eğer uzun bırakmadıysak da buraya ipimizi düğümleyerek sabitleyebiliriz. Buradan başlayıp ilmek ilmeğe şu iki omzun yakanın diğer ucuna kadar dikiyorum. İlk önce şuradan ilk ilmekten ipimizi sabitleyelim. Ve karşılıklı olarak buradan birinci ilmeğin altından üstünden geçip daha sonra da karşıdaki ilmeğe denk gelen ilmeğin altından üstünden geçerek dikiyoruz. Şu şekilde. Burada dikkat etmemiz gereken ilmek ilmeğe dikeceğiz ve bu yollar birbirine karşılıklı olarak gelsin ki örnek birbirinin devamıymış gibi durabilsin. Burada da bakın bu şekilde bu boşluklar ile şu ince yollar birbirine denk gelmeli. Burada tek dikkat etmemiz gereken şey budur. Bakın bu karşıda boşluğa battım. Bu tarafta da boşluktan batıp çıkıyorum ve örneği karşılıklı olarak dikiyoruz. İlmek ilmeğe diktiğimizde zaten bu şekilde bir görüntü oluyor. Bakın işte böyle. Şimdi diğer omzumuzu, yani bunu yakaya kadar dikelim. Daha sonra da diğer omzumuzu dikelim. Sonra kolları örmeye başlayacağız. Evet, şimdi omuzlarımızı diktik. Bakın şu şekilde, şurası benim dikiş yerim ve örnekler tıpkı birbirinin devamı. Yani sanki önden gelmişim de arkayı devam etmişim gibi duruyor. Bu yüzden ilmek ilmeğe dikmek çok önemli. Şimdi şöyle düz bir şekilde yayıyorum. Örgümü diktikten sonra iki tarafa açıyorum ön ve arkayı. Daha sonra şu omuz çizgisine mezuramın 20 santim olan yerini koyuyorum. 20 santim bu tarafa şöyle açtırarak yapıyorum ki benim ipim böyle ütüleyince açılan bir ip. O yüzden böyle büzüşüp germe yapmasın diye açtırarak ölçtüğümde şurası bakın tam 20 santim oluyor. 20 santimde bu tarafa ölçüyorum.
Toplamda 2 ilmek belirleyici arası 40 santim olmuş oluyor. Şimdi şu 40 santimlik yere kollar için ilmek çıkaracağım. Tığla buralardan ilmeklerimi çıkaracağım. Fakat burada dikkat etmemiz gereken, ikisinin toplamı 84'ün katları olacak ve ön parçada şuradan ilk ilmek belirleyiciden ortaya ve ilk ortadan ikinci ilmek belirleyiciye olan ilmek sayım aynı olacak. Burası böyle topladığımızda iki uçta birbirine eşit olmalı ki kollarımız simetrik gözüksün. Şimdi ipimi alıyorum. Şöyle aldım. Zincir oluşturuyorum. Şuradan biraz pay bırakıyorum ki benimki floş bir ip, sökülmesin diye. Onu düğümleyip gizleyeceğim. Şuralardan bir tane mesela ilk ilmeğimize şuradan geçirelim. İkinci ilmeği aradan, üçüncü ilmeği hemen yandaki boşluktan, bu şekilde belli aralarla mesela 3 tane çıkardık. Bir tane atlayıp bir sonrakine, sonra yine bir tane aradan ve bir sonrakine alıp bu şekilde belli aralıklarla 3 tane çıkarıp bir atla, 4 çıkarıp bir atla yaparak şu omzumuza kadar ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Burada çıkardığımız sayı kadar, atıyorum burada 22 çıkardık. Karşıda da 22 çıkaracağım. İkisinin toplamı 44 olacak ve 4'ün katını vermiş olacak ve iki tarafta da eşit olmuş olacak. Buna dikkat ederek ilmeklerimizi çıkaralım. Şişimize dizelim. Evet, şimdi ilmeklerimi çıkardım. Bakın. 2 ilmek belirleyici arası ben toplamda 68 ilmek çıkardım. 34 arka parçadan ortaya, 34 de ön parçadan ortaya olmak üzere toplamda 68 ilmek çıkardım. Şimdi ilmeklerimi çıkardım. İlk sıramı, arka yüzdeyim şu an, ilmekleri çıkarırken ön yüzdeydik. İlk sıramı bir sıra haroşo örüyorum. Şöyle, hatta ilk ilmeğimi de örüyorum. Burada kayma olmasın, sabitlesin diye. Daha sonra ilk ilmekleri örmeyeceğiz. Bir sıra boyunca sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim. Hem ilmeklerimizin yönü düzelsin hem de örnekten önce omuzla bağlantı düzgün bir şekilde gözüksün. Şu şekilde bir sıra haroşa örüyoruz. Tıpkı örneğimizin ilk başlangıcında yaptığımız gibi. Evet, şimdi bir sıra haroşamızı ördük. Şu şekilde bakın, bir sıra haroşa ördük. Ön tarafta zaten şimdi örneği kurduğumuzda çok bir belli olmayacak bu ördüğümüz ilk sıra. Sadece şurası, kenar kısmı gözükecek. O da ilmekleri çıkardığımız yer hep aynı hizada olduğu için muntazam bir görüntü sağlıyor. Şimdi dikine kol çizgileri oluşturacağız. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Artık ilmek belirleyicilerimi çıkardım. Ben bluzumu yarım kol yapacağım. Yani böyle dirseklerimde biten salaş crop delikli bir bluz olacak. Ben böyle baharlık bluzları çok uzun kollu kullanamıyorum. Böyle sıcak hava olduğunda ya da zaten delikli olduğunda kalın şeylerle giyemiyoruz. Beni rahatsız ediyor uzun kol olması. O yüzden ben yarım kol tercih edeceğim. Ama siz isterseniz uzun da örebilirsiniz. Uzun böyle bol sarkan salaş kollar olabilir. Veya kollarda eksiltme yaparak daha uzun, daralan bir kol yapabilirsiniz. Ben hiç eksiltme yapmayacağım. 4 parçadan kolay bir bluz olmuş olacak. Hiç eksiltme yapmadan şu başladığım ilmeklerle dirseğe kadar öreceğim. Dirsekte yine bir sıra düz örerek bitireceğim. Tek yapmam gereken bu. Buradan şimdi ilk sırada örneğimizi kuruyoruz. Ön yüzdeyiz şimdi. Örneğimizi kurduğumuzu da göstereyim. Daha sonra bitene kadar düz öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ipimi arkaya atıp örecekmiş gibi diğer şişimi alıp bir tane örüyorum. İlk yaptığımız eksiltmede bir tane örüyoruz. Üstünden atlatıp 2 tane doluyorum. Şimdi yine örmeden alıyorum. Bundan sonrakilerde 2 tane, ilkte ve sonda bir tane eksiltiyorduk. Üstünden atlattım. Yine doladım. Örmeden aldım. 2 taneyi birlikte ördüm. Üstünden atlattım ve 2 tane doladım.
Bu şekilde ilk sırada kurduğumuz gibi örneğimizi kurarak örüyorum. Yine sonda 3 ilmeğim kalacak ve bir tane öreceğim. 2 tane eksiltmek yerine bir tane örüp üzerinden atlatacağım. Başta yaptığım gibi. Bu şekilde dümdüz bir kol örüyoruz. Ben en son ördüğümde ölçüleri ütülenmiş olarak da paylaşacağım sizinle. Şimdi kollarımızı da diğer kolda bu şekilde ilmek çıkararak örüyorum. Dümdüz örelim. İstediğim ölçüye geldiğinde yine bitirmeyi göstereceğim. Evet, şimdi şuradan omuzdan kolumuzu çıkartmıştık ve ben kolumu bitirdim. Ben kolumu yarım kol yapmak istedim. Böyle dirseğimden çok az aşağıda bir kol yapmak istedim. O yüzden şöyle kısa ördüm. Şimdi ördüğüm ölçüyü vereceğim size. Ütülenmemiş haliyle tam 28 santim örmüşüm. Ama dediğim gibi siz de hiç arttırma eksilme yapmadım ben. Omuzda başladığım şekilde ördüm. İsterseniz siz uzun kollu da yapabilirsiniz veya eksilterek bileğe doğru daralan bir kolda yapabilirsiniz. Ama böyle salaş, döküm yaz akşamlarında, bahar aylarında giyebileceğimiz bir şey olmasını istediğim için ben böyle yarım kol çalıştım. Çünkü oldukça delikli. Yani uzun kol olduğunda bunu kışın kullanabileceğim bir şey değil. Böyle daha çok ipli bodylerin üzerine giyerim diye düşünerek o yüzden böyle delikli yazlık kısa kollu bir şey olmasını istedim. Ama gömleklerin üzerine de kullanılabilir. Kolları ördüm. Tıpkı yakayı bitirdiğimiz gibi, omuzları bitirdiğimiz gibi dümdüz bitirdim. Şuradan da ipimi uzunca bırakmıştım. Şimdi koltuk altından başlayarak şöyle göstereyim. Şurası kolum. Buradan koldan başlayarak koltuk altını ve iki etek ucunu eşit bir şekilde dikiyoruz. Burada şu omuzun eşit, koltuk altının eşit gelmesine, ön ve arkanın eşit olması çok önemli. Şimdi nasıl diktiğimi de göstereceğim. İlmek ilmeğe dikeceğiz ve kayma yapmaması için karşılıklı ilk önce şuradan en alttaki ilmekten iğnemi geçiriyorum. İpim karşıda sabit ama bu tarafa da ipimi sabitleyeyim. Evet. Şimdi burada birinci ilmekten bir alttan bir üstten giriyorum. Ön yüzden dikiyorum her zaman. Burada da ikinci ilmekten bir alttan bir üstten. Bu şekilde karşılıklı örneğimiz gelecek şekilde örgümüzü dikiyoruz. Ön yüzden ilmek ilmeğe dikerek birleştiriyoruz. Diğer etek ucuna kadar. Diğer kolumuzu da aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle ilmeklerin bir altından bir üstünden çıkarak yine ön yüze çıkıyorum. Diğer kolumuzu da aynı şekilde örüp aynı ölçülerde örüp bitirip koltuk altından bu şekilde birleşmesini yapıyoruz ve 4 parçadan çok kolay bir bluzumuz olmuş oluyor. Dediğim gibi ister yaz akşamlarında, ister bahar aylarında, ister kış aylarında böyle gömleklerin, boğazlı kazakların üzerine de olabilir. Yani biz crop tarzı kullanıyoruz ama kapalı giyinmeyi tercih eden arkadaşlarımız daha bu tarz açık şeyler, crop ve kısa şeyler giymek istemeyenler de gömleklerin üstüne, boğazlı bodylerin üstüne kombinlediğinde gerçekten çok şık bir parça olduğunu düşünüyorum. Ben iki türlü de kombinleyerek size fotoğraf çekip paylaşmayı düşünüyorum. Sosyal medya hesabımdan ördüklerimi farklı kombinlemeye çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz sizler de. Bu kazağımla ilgili, bu bluzumla ilgili detaylarım da bu kadar. Eğer benim atladığım veya yapamadığınız herhangi bir yer olduğunda bana sosyal medya hesabından veya YouTube yorumlardan her zaman ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince severek yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.